Merhaba arkadaşlar. Bugün Borusan Yatırım'ın hisse analizini yapacağız. Hafta sonu güncel olaylar vesaire 2 gün bu analiz serimize bir ara verdik. Farklı konular üzerine konuştuk. Doların yükselmemesi üzerine bir videom vardı. Ondan sonra Suriyelilerin geri dönüşü kiraları düşürür mü gibi bir konu üzerine konuştuk. Şimdi artık serimizden devam edeceğiz. Ben burada tüm ayrıntılara gireceğim. Hissenin detaylarından bahsedeceğim. Alıp almama kararı ya da elinizde var satıp satmama kararı tamamen size ait. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Birlikte bir inceleyeceğiz. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Cari oran trendi pozitif. Çünkü cari oran trendi şu anda 100.47. Geçen yıl bu oran 66.56'ymış. %51'lik bir likidite artışı mevcut. Cari oran seviyesi güçlü. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Cari oran seviyesi de güçlü çünkü asit test oranı 100.47 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %1.1'ini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran 2.8'di. Bu yüzden burada bir nakit aralığında azalış gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerine ek bir nakit giriş olmadan 827 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranı çok güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %96. Uzun vadeli yükümlülükler %4 iken kısa vadeli yükümlülükleri yok. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %10 artmış. Toplam borç trendinde azalış var. Kaldıraç oranı 10.000'le 4 geçen yıla yine hemen hemen aynı seviyelerde. Toplam borç seviyesi düşük. Kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda borcu yok. Kısa vadeli borç yükümlülüğüne baktığımızda öz kaynaklara göre çok düşük bir borç mevcut. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Bu da finansman maliyetlerinde artış yaratabilir. Bu sayfadaki tek olumsuz verimiz bu. Faaliyet kar marjında zarar var. Net kar marjında ise artış var arkadaşlar. Şirket esas faaliyetleri sonucu zarar etmiş. Net faaliyet kar marjı %-34 olarak görüyoruz. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek genel yönetim giderlerinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak karlılığında azalış var. Öz kaynak karlılığı %7 ve geçen sene göre azalış göstermiş. Geçen %14'müş. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 7 TL'lik kar elde etmiş. Öz kaynak karlılığı neden azaldı dersek buradaki verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Aktif karlılıkta da yine bir azalış var arkadaşlar. Geçen yıl bu %13.5 iken bu yıl %6.1 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %48.7 azalmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda yine azalış var arkadaşlar. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te de %123'lük bir azalış olmuş. Net karda ise %33'lük bir azalış meydana gelmiş. Duran varlıklardaki büyüme uzun vadeli kaynak ağırlıklı olması burada finansman prensibine uygun hareket edildiği için olumlu. İşletme faaliyetlerinin nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %42 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem karı. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem iştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler. Faiz değerlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. En büyük yatırım harcaması ödenen faizler. Serbest nakit akışı pozitif. Bu da borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabileceği için bizim için önemli. En büyük finansman kalemine baktığımızda pay ve diğer öz kaynağı dayalı araçların ihtiyacından kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışının negatif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir yıl önce Borusan Yatırım'a 1000 TL yatırsaydık şu an 769 TL'miz olacakmış. Yani burada reel olarak değil de nominal olarak yaklaşık bir %23'lük, %24'lük bir zarar olduğunu görüyoruz. Enflasyonu da üzerine eklediğimizde çok daha fazla bir zarar olacaktır. BIST 100'ün ortalaması 1301 olmuş. Doların ortalaması 1200 TL. Mevduat şu an 1699 TL olacakmış. Bitcoin 2459 lirayken altın 1589 TL olacakmış. Yani bu tüm yatırım araçlarına göre zarar etmiş diyebiliriz arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Borusan Yatırımı 36.76, holding ve yatırım şirketleri 17.07 iken mali kuruluşlar 12.07. Yani burada her iki sektör ortalamasında bir hayli üzerinde olduğu için sadece FK açısından baktığımızda hissenin fiyatı biraz pahalı gibi görünüyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Borusan Yatırım 2.36, holding yatırım şirketleri sektörü 1.73, mali kuruluşlar sektörü 1.52 arkadaşlar. Burada yine her iki sektör ortalamasında üzerinde. Yani yine piyasa değeri bölü defter değeri üzerinden baktığımızda da yine hisse fiyatının pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Hissenin fiyatı 2.22, hisse başına kar 60.4 TL, piyasa değeri 62.4 milyar TL, ödenmiş sermayesi 28.1 milyon TL iken net borcu eksi 288 milyon TL, firmanın değeri 62.1 milyar TL. Son temettüsüne baktığımızda 18 Nisan 2024'te temettü verdiğini görüyoruz. %1.34. Yani temettü oranı açısından baktığımızda fena olmayan bir oran, iyi diyebiliriz. Yani Nisan ayında temettü vermiş, çok yeni olmasa en azından
Bu yıl içerisinde temettü verdiği için temettü yatırım yapan insanlar için de yatırım yapılabilir bir şirket diyebiliriz arkadaşlar. 1.299 milyar TL'lik temettü dağıtımı yapılmış. Bedensiz potansiyeli de %93.841 olarak gözüküyor. Borsanın yatırımın hisse analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım karşınıza hızlıca düşecek ve daha sık bir araya geleceğiz. İyi günler.